Selamlar. Bu videoda şifon kumaş üzerinde yine şifon kumaşla 3 boyutlu çiçekler yapacağım. Bunu yaparken keçe yününden faydalanacağım. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Şifon kumaşım var. Sentetik polyester bir kumaş bu. Çiçekleri yerleştireceğim yerleri işaretledim ve daireler kestim. Şifon kumaş kenarlarından atıyor, iplikler çıkıyor. Bunu önlemek için şifon kumaşın kenarını bir mum yardımıyla yaktım. Çiçekleri oluşturacak dairelerin kenarlarını yaktım. Zeminde kullanacağım şifonun kenarlarını da mum alevinde yakıyorum. Çiçeklerin ortasındaki ekranda gördüğünüz bu beyaz keçe bölgeyi oluşturmak için önce yünü hazırlayacağım. 2 kat yün yerleştireceğim. Yatay ve dikey yönde olacak yün yönleri. Sonra sabunlu suyla ıslatacağım ama kesinlikle olmayacağım. Sentetik polyester kumaşlarla monofelting yapmak çok zordur. Yün yüzeyde kayar ve alta geçemediği için keçe yüzeyde tutunamaz. Bunu önlemenin bir yolu var. Bunu birazdan göstereceğim. Ben burada küçük ölçekli çalıştım. İsterseniz bu çalışmayı bir şal boyutunda da yapabilirsiniz. Önemli olan tekniği bence oturtmak. Sabunlu suyla ıslattıktan sonra yünün üzerine 2 elimle iyice bastırarak hava kabarcıklarını tamamen çıkarıyorum ve bir havluyla bastırarak yünü iyice sıkıştırıyorum. Bu aşamada asla ovma işlemi yapmıyorum. Yünün yapışması yeterli. Burada eğer fazla ovarsak ne olur? Şimdi yün zaten polyestere çok zor tutunuyor. Ben yüzeyde oldukça fazla yün liflerinin olmasını istiyorum. Yarı keçeleşmiş prefelt ya da işte ön keçe, ham keçe bile olsun istemiyorum. Çünkü daha önce bu yöntemi ben denedim ve prefelt bazen sorun çıkarabiliyor bu yöntemde. Sadece yumaktan çektiğimiz saf yünleri kullansak, bu şekilde ıslatmasak olmaz mı diye aklınıza gelmiş olabilir. Evet, öyle de oluyor ama o zaman yün ıslatıldığı zaman kumaş üzerinde yayılıyor ve dairelerin şekli tam daire gibi olmuyor. Yamuk yumuk oluyor. Eğer benim için sorun değil diyorsanız bu ön işlemi yapmanıza gerek yok. İşte bu yöntemin asıl püf noktasına geldik. Şifon kumaş polyester olduğu için yün üzerinde zor tutunuyordu. Ben de yünü koyacağım yerleri keçe iğnesiyle delmeye karar verdim. Çoklu keçe iğne aparatı kullanıyorum burada. Tek iğneyle de olur. Çok kez batırarak aynı etkiyi elde edebilirsiniz. Sadece ortayı koyacağım kumaşın, keçenin büyüklüğü kadar bu şekilde iğneliyorum. Kumaşı o bölgede zedeliyorum. Orada delikler açıyorum ve altlı üstlü keçe iğnesi batırdığım için kumaşın iplikleri de hem alta hem üste çıkmış oluyor. Ve orta bölgede nasıl desem böyle gözenekler, yırtıklar hafif oluşuyor. Aynı işlemi kumaşa da uyguluyorum. Hem çiçekleri oluşturacak şifon dairelere hem de zemindeki şifon kumaşa keçe iğnesini batırarak istediğim bölgeleri iğneliyorum ve o bölgelerin zedelenmesini, o bölgelerde küçük delikler açılmasını sağlıyorum. Böylece yün çok daha kolay bir şekilde alta geçecek, alttaki yünle etkileşecek ve iki yün tabakası arasında kalan şifon daire çok kolay bir şekilde zemindeki şifona tutunacak.
şifon çiçeklerin şifon kumaş üzerinde tutunmasını sağlamak için şimdi yünü kesiyorum. Ön hazırlığını yaptığım bu yünden daireler elde ediyorum. 10 tane çiçek olacaksa 20 tane daireye ihtiyacım olacak. Çünkü daireyi hem altta hem de üstte kullanacağım. Ön hazırlığını yaptığım yünün ne kadar yumuşak olduğunu, gevşek olduğunu görüyorsunuz. Sadece ıslattım, bastırdım, o kadar. Evet, işaretlediğim ve keçe iğnesiyle deldiğim yerlere birer tane yün daire yerleştiriyorum. Bunlara keçe diyemem. Çünkü herhangi bir ovma işlemi yapılmadı. Evet, yine ortasını keçe iğnesiyle deldiğim şifon daireleri bunların üzerine yerleştireceğim. İyice yapışması için tam üzerlerine su sıkıyorum. Şifonu da sabunlu suyla zemine yapıştırmak işlemi kolaylaştırıyor. Bu teknik iyi anlaşılsın diye ben siyah şifon üzerinde beyaz yün kullandım. Aslında siyah üzerine siyah yün kullanılırsa çok daha gizemli, değişik bir yüzey elde edilebilir. Farklı şifon çiçekler de yapılabilir. Yani tamamen hayal gücümüze ve isteğimize kalmış bu durum. Ben yünün aşağıya geçtiğini size göstermek için özellikle beyaz yün tercih ettim. Ben Nunno-felting yaparken genellikle elle ovmak yerine zımpara makinesi kullanıyorum. Ama zımpara makinesi şart değil. Şöyle de yapabilirsiniz. Tülü örttükten sonra nazik hareketlerle yün üzerinden ovma işlemi yaparsanız biraz zaman alsa da aynı etkiyi elde edebilirsiniz. Burada titreşimli bir zımpara makinesi kullanmak zamandan ve emekten tasarruf etmemizi sağlıyor. Birkaç dakikalık zımpara makinesi kullanımı ve elle ovma işlemi sonucunda beyaz yünün arka yüzeye geçtiğini görüyorsunuz. Eğer ben keçe iğnesiyle şifon kumaşları delmeseydim inanın bu kadar kolay olmayacaktı. Bundan çok emin konuşuyorum. Çünkü bu çalışmayı yapmadan önce başka bir çalışmada denedim. Prefelt kullanarak denedim. Yarı yarıya tutunma oldu diyebilirim.
Yün kullanarak da denedim ama yüzeyi çok güzel bu şekilde muntazam bir şekilde durmadı. İlk pinç testimi yaptım. Tutunma başarılı. Bundan sonra yuvarlama ve ovma işlemleri yapacağım. Yün güzel bir şekilde keçeleşti. Kumaşlar yüzeye tutundu. Artık şimdiki amacım bu tutunmayı daha da kuvvetlendirmek, keçeyi daha da sıkılaştırmak, küçültmek ve böylece kumaş çiçekleri büzgülü bir forma kavuşturmak. Sıcak suda parçayı yıkadım. Bunu yapmamın amacı hem ilk sabunu arındırmak hem de keçeyi ısıtmak. Daha sonra kalıp sabunla sabunlayarak sıkı bir şekilde ovacağım ve keçenin daha da küçülmesini sağlayacağım.
Kumaş çiçeklerin yüzeyde 3 boyutlu kıvrımlı bir yapıya sahip olmasını istiyorsanız gösterdiğim yerden keçeyi ve kumaşı büzdürün ve avucunuzun içine veya zemine sürterek keçeyi kenarlarından güzelce sıkılaştırın. Bu şekilde orta bölge birazcık havuz gibi böyle dibe doğru çökecek ve kumaş yukarıya doğru çok güzel bir şekilde kalkacak. Parçayı sıcak suda yıkadım. Şimdi çiçeklere şekil verip kurumaya bırakacağım. Bu teknik daha büyük ebatlarda sentetik ya da sentetik olmayan kumaşlara uygulanıp çok güzel şallar yapılabilir. Kare bir kumaş üzerinde uygulanıp dekoratif yastıklarda yüzey olarak kullanılabilir. Aklıma gelen şeyler bunlar. Ben sadece tekniği göstermek istedim. Kadraja sığması için de küçük bir parçada çalıştım. Tabii ki dilenirse, istenirse çok daha büyük ebatlarda çalışılabilir. Evet, şu anda sabunsuzken aynı işlemi yapıyorum. Bu son aşamada çok daha güzel küçülmeler elde ediliyor. Ben bütün keçe çalışmalarımda sabunsuz son aşamada mutlaka sıkı bir ovma işlemi yapıyorum. Tabii eğer çok sıkı bir şey elde etmek istiyorsam, çok sıkı bir keçe elde etmek istiyorsam bu son ovma işlemini de mutlaka yapıyorum. Bakın kenarda atmalar var. Yaktığım halde kenarda atmalar olmuş yine. Kuruduktan sonra oraları tekrardan mumla yakacağım. Evet, son hali bu şekilde arkadaşlar. Çiçekler kurudu. Ortadaki keçe de kurudu. Çok güzel görünüyor. Biraz küçük bir parça olduğu için kendini fazla gösteremese de çok güzel oldu. Instagram'dan Hülya Hanım'ın tavsiyesiyle verev kesilmiş bir kumaş eğer uygulanırsa çok daha dökümlü duracağını öğrendim. Büyük bir çalışma yapacak olursam mutlaka şifonumu ya da ipeğimi verev keserek uygulama yaparım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sevgiler, selamlar.